Altyapı çalışmalarına 2020 yılında başlanması planlanan hayvancılık serbest bölgesi 2021 yılında faaliyetlerine başlayacaktır. Yapılacak çevre duvarları ve tel örgü gibi altyapı ve üst yapı çalışmaları sayesinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü onaylı bir hayvancılık âri bölge olacaktır. Altyapı çalışmaları kapsamında elektrik, su, doğalgaz, iletişim hizmetleri gibi hizmetler tüm arazi hattına uygulanacak ve bu sayede büyümeye hazır bir hayvancılık bölgesi oluşturulacaktır. Tesis içi ulaşım amacıyla 20 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda asfalt yollarını oluşturduğu ağ, bölgenin kullanılabilirliğini artıracaktır. İleri arıtma teknolojisi kullanılarak bütün atıklar geri kazanılacak ve bölge karantina merkezi ve endüstri, ticaret bölgesi olmak üzere otobanın ayırdığı iki ayrı bölümden oluşacaktır. Türkiye'yi uluslararası alanda lojistik, üretim ve ticaret üssü haline getirmeyi amaçlayan proje, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrasya, Orta Doğu, Körfez Arap ülkeleri ve hatta Kuzey Afrika ülkelerinin hayvancılık ve ürünleri konusunda başta Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa Birliği ülkeleri ve Okyanusya'dan tedarik edilmek üzere ithalata dayalı tüketim hacmi 15 milyar doların üzerinde olan pazarı hedeflemektedir. Pazarın dağıtım merkezi ve istasyon ihtiyacını ülkemizde karşılayacak yatırım, içinde bulunduğu Türkiye'yi hayvancılıkta cazibe merkezi durumuna getirecektir. Doğrudan istihdam kapasitesi 2000 kişi olan proje, ülkemizin ve pazar ülkelerinin ithalata dayalı ihtiyaçlarının alımında uluslararası standart, güvenlik ve kolaylık sağlayacak, dış pazara ulaşım olanaklarıyla birlikte ülkemizin çeşitli aralıklarla ihtiyaç duyduğu besilik ya da damızlık hayvanlar ve kırmızı et ürünleri ihtiyacını en uygun fiyatlar ve en yüksek kaliteyle karşılamaya, sektörde oluşan tıkanıklık ya da spekülasyonlarla suni fiyat artışlarını regüle etme desteğine hazır durumda bulunacaktır. Hayvancılık serbest bölgesinin lojistik kapısı olacak, hayvancılık ihtisas limanı, hayvan sağlığı, konforu ve refahını yüksek seviyede tutabilmek için gemi ve karantina merkezi arasında gerekli koordinasyon ve olanakları sağlayacaktır. Hem ülkeye girişte hem de reeksport faaliyetleri sırasında beslenme ve bakım şartlarının denetimi, veteriner sınır noktaları ve gümrük müdürlüklerinin ilgili birimleriyle tam bir uyum içerisinde tüm hayvancılık faaliyetleri süreçlerinin tamamlanması, hayvancılık ihtisas limanı ile birlikte sağlanabilecektir. Bölge, ana gümrük giriş kapısının yanı sıra canlı hayvan giriş ve çıkışlarına ayrılmış ikinci bir gümrük kapısına sahip durumdadır. Karantina merkezi, 100.000 büyükbaş ve 150.000 küçükbaş hayvana aynı anda karantina yapabilme kapasitesine sahip toplam 266 adet padoktan oluşmaktadır. Ayrıca padoklar arası ulaşım, yemleme ve benzeri faaliyetleri sağlamak amacıyla tüm hava koşullarında kullanım kolaylığına sahip 20 kilometre asfalt yol bulunmaktadır. Yeşil Çevre Vizyonu kapsamında karantina merkezinin yanında başta hayvansal atıklar olmak üzere tüm atıkların geri dönüştürülebilmesi ve elektrik, metanol ve biyoçar tarımsal gübre üretimi yapabilme teknolojisine sahip 6 ayrı ünite olarak inşa edilmiş yenilenebilir enerji tesisi bulunmaktadır. Karantina merkezi bölgesini endüstri ve ticaret bölgesine bağlayan 2 adet alt geçit inşa edilecektir. Bölge idare binası ve Tarım ve Orman Bakanlığı ofis binasının bulunduğu endüstri ve ticaret bölgesinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından akredite edilmiş biyogüvenlik seviye 3 tipi laboratuvar merkezi bulunacaktır. Laboratuvar merkezi tüm pazar ülkelerinin talep ettikleri test, aşı ve benzeri işlemleri yapabilme özelliklerine sahip olarak tasarlanmıştır. İhracat veya reeksport amacıyla yapılacak uluslararası helal sertifikalı et ve et ürünleri faaliyetlerine hizmet vermek üzere yüksek kesim kapasiteli mezbaha, işleme tesisi ve soğuk hava deposundan oluşan yaklaşık 22.500 metrekare alan üzerine et entegre tesisi kurulacaktır. Bölgede ayrıca kesim faaliyetlerinden elde edilen ham derilerin işlenmesi amacıyla 4.000 metrekarelik kapalı alana sahip bir deri işleme tesisi kurulacaktır. Başta karantina yapılan hayvanların yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 4.000 metrekare yatırım alanına sahip ve yıllık
360 bin ton üretim kapasitesine sahip yem fabrikası kurulacaktır. Yine bölgede 40 bin metrekare alan üzerinde uluslararası kredi imkanlarına sahip 500 bin ton kapasiteli hububat depoları ve silolar inşa edilerek uluslararası lisanslı depoculuk hizmeti sağlanacaktır. Bölgenin içerisinde bulunan dış ticaret merkezi bünyesinde konferans merkezi, fuar merkezi, kiralanabilir ofis ve toplantı salonları, butik otel ve ticaret merkezi oluşturularak uluslararası ticaret aktörlerinin buluşma merkezi olacağı ve ülkemiz üretici ve ihracatçılarıyla bir araya gelmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Bölgenin sosyal donatı ve ihtiyaçları kapsamında ilk etapta 100 dairelik lojman, sağlık merkezi ve ibadet merkezinin yanı sıra spor tesisleri, yürüyüş parkuru ve park alanları inşa edilecektir. Ayrıca lojistik ihtiyaçların karşılanması kapsamında tır parkları inşa edilecektir. Yerli ve milli hayvancılık serbest bölgesiyle Orta Doğu ve Avrasya'nın gıda arz güvenliğinde merkez ülke Türkiye.